Herkese yeniden merhaba. Bugün beni oldukça heyecanlandıran bir projeyle karşınızdayım. Instagram'da sayfanız varsa ve örgüyle haşır neşirseniz Wool and Gang firmasını duymayanınız yoktur bence. Ürettikleri her ipe hayranım neredeyse. Çok yenilikçiler. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar ve bence müşterilerinin isteklerine çok iyi geri dönüş yapıyorlar. Yakın zamanda bir sponsorluk çalışması yaptık birlikte. Bu markanın çok beğendiğim çorap ipleri var. Şöyle göstereyim. Kinda Magic Sock Yarns olarak geçiyor. Bir çeşit sihir, bir çeşit büyü anlamına gelen çorapları gerçekten de öyle akıllı iplerle oluşturulmuş, kendinden desenli, renk geçişleri olan muhteşem ipler. Uzun süredir takipteydim zaten fakat çorap örmeyi bilmiyordum o zamanlar. Wool and Gang markası örgüyle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü ipleri üretiyor ve satışını yapıyor. Makrome ipleri, kağıt ipler, örgü, hırka, kazak, amigurumi, atkı, bere boyunluk, hatta 15 milim gibi kalın şişlerle örülebilecek ipleri de var. Çok güzel. Aynı zamanda çorap ipleri satıyor. Bunun yanında bunları kit olarak da satıyor. Yani tarifi, şişleri, kullanılan malzemeleri gibi çeşitli kitler oluşturuyor. Ben de bu markanın özellikle çorap kitlerine hayranım. Markayı zaten uzun zamandır takip ediyordum ve yeni çıkardıkları tüm ipleri detaylıca inceliyordum ve sürekli ülkemize de gelmesini diliyordum. Türkiye'den almaya kalkarsak dolar kurları yüzünden bayağı bir pahalıya gelebiliyor. Bu konuya birazdan değineceğim. Firmayla iletişime geçtim. Çorap kitlerinden gönderebilirler mi? Videosunu çekebilir miyim? Gibi bir mail attım ve hemen geri dönüş yaptılar. Seve seve gönderebileceklerini, hatta ekstradan bir kit daha göndereceklerini söylediler. Ve ben tabii havalara uçtum çünkü çok beğendiğim bir firmaydı ve bu ipleri kesinlikle denemek istiyordum. Her neyse çorap kitleri bana ulaştı. Şöyle 2 çeşit çorap kiti geldi. Bunun ismi Kinda Magic Sock Yarn. Bir çeşit büyü anlamına geliyor. Bir de Funky Town adında bir kit geldi. İkisi birbirinden çok farklı çoraplar. Hepsine tek tek değineceğim. Ben paketi açmış bulundum. Fakat paket açılımı videosu çektim. Bu videonun içerisine ekleyeceğim. Bu ilk videoda markanın tanıtımı, paket içeriği, gönderilen malzemeler hakkında detaylı bilgilere yer vereceğim. Yani bu videoda çorabın yapımını anlatmayacağım. Bu videodan sonra gelecek 4 bölümde de 5 şişli çorap örümünü detaylıca anlatacağım. Tabii ki onların tarifine sadık kalarak bunu yapacağım. O yüzden bu videoda örgü bekliyorsanız sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Paket açma konusundaki sabırsızlığım örme konusunda da devam etti. Ben paketi açar açmaz çorabı örmeye, videosunu tamamlamaya başladım. Hatta çorapları ördüm ve videoyu da hazırladım. Bu videoyu da 1-2 hafta sonra çekmiş bulundum. Şu an çoraplar hazır. O yüzden paketin içerisi şu an boş. Fakat daha önce çektiğim paket açılımı videosunu bu videonun içerisine ekleyeceğim. İlk videomuzda Kinda Magic serisini öreceğiz. Yani bir çeşit büyü çorabımızı öreceğiz ilk olarak. O yüzden ilk olarak bu ip hakkında bilgileri vereceğim. Sonraki çorap yapımında da diğer markadan detaylıca bahsedeceğiz. Onun haricinde başka nelere değinmem gerekiyor? Şimdi soracaksınız, biz bu iplere nereden ulaşabiliriz? Nasıl alabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Wool and Gang sitesinden, linki şuraya bırakıyorum. Bu siteye girerek alışveriş yapabilirsiniz. Türkiye'ye kargoları var. DHL Express ile size gönderiyorlar. İp satışı tekli olarak önceden vardı ama şu an web sitelerinde bulamadım. Bu iplerin 5 çeşit rengi var. Zaten videonun ilerisinde hepsini detaylıca göstereceğim. Bu iplerden herhangi birini alırsanız yanında 3 farklı numarada 5'li şiş gönderiyorlar. 2.25, 2.5 ve 2.75 olacak şekilde ve çorabın tarifi gönderiliyor.
Yani sizin bu çorabı örebilmeniz için gerekli tüm malzemeler size gönderiliyor. Bir tane yumak 80 gram, 80 gramla bir çift çorap örebiliyorsunuz. Hatta artıyor bile. Yani gönderilen kitle siz rahatlıkla bir çift çorap örebiliyorsunuz. 3 çeşit kitleri var. Birinde bir yumak ve yanındaki malzemeler gönderiliyor. Diğerinde istediğiniz 3 çeşit yumağı, yani 3 tane farklı veya üçünü de aynı alabilirsiniz. Ve yanındaki malzemeleri isteyebiliyorsunuz. Diğer bir kitte de bütün renklerini seçebiliyorsunuz. Yine hani 2 tanesini aynı, üçünü daha farklı seçebilirsiniz. Hepsini birden de alabilirsiniz. Tabii hepsinin fiyatı değişiyor. Kit içeriğinden şişleri çıkartabilirsiniz. Sadece 2,5 milimi alırsanız fiyat biraz daha düşüyor vesaire. Bu şekilde siparişinizi veriyorsunuz. Yalnız kargo ücreti 40 dolar. Yani ülkemizde de 1 dolar şu an 6 lira civarında. Kargo ücreti aldığınız kitten daha pahalıya geliyor. Bu noktada işte alışveriş yapmayı durdurabilirsiniz. Mesela Black Friday döneminde kargo ücretsiz olmuştu bir sene. 2017 yılıydı sanırım. Biz oradan bir ip almıştık o yıllarda. Oradan biliyorum. Kargo ücretsiz ve ipte de %20 mi? %20 gibi bir indirim vardı. O zaman hemen satın almıştım. Yani bu tarz kampanyaları takip ederek de satın alabilirsiniz. Şöyle bir alternatif de olabilir. Eğer yurt dışında yaşayan akrabalarınız varsa bu firma İngiltere'de onlara aldırıp daha sonra Türkiye'ye geldiklerinde size verebilirler. Bu tarz alternatifler de düşünebilirsiniz. Veyahut beni yurt dışından izleyenler de o şekilde satın alabilir. Daha uyguna geliyor. Maalesef ki ülkemizde bu iplerden yok. Keşke olsa. Çok isterim çünkü gerçekten çok tatlılar. İpin yapısına gelecek olursak Shenmue Catania ipini özellikle amigurumi öğrenenler biliyordur. Shenmue markası bir Alman markası, Alman ip üreticisi. Bunlarla ortak işbirlikteliği yaparak Kind of Magic iplerini oluşturmuşlar. Yani Shenmue üretimi bir ip aslında. O yüzden kalitesinden emin olabilirsiniz. Fakat şunu belirteyim. Bu ipin dokusu ve kalınlığı benim daha önceki videolarda kullandığım markalarla hemen hemen aynı diyebilirim. Önceki videolarıma giderek açıklamalar kutusuna bakabilirsiniz. Eğer bu iplere ulaşamıyorsanız alternatif olarak o markaları size verebilirim. Fakat şöyle bir şey var ki bizim ülkemizde üretilen ipin dokusu, işte kalınlığı aynı olmasına rağmen maalesef ki renk skalası çok sınırlı. Hep belli kitleler baz alınarak renk skalası oluşturuluyor. Mesela çorap ipi denince aklımıza kahverengi, haki yeşil, işte siyah, lacivert gibi renkler geliyor ve genelde bu renkler üretiliyor. Keşke böyle olmasa çünkü artık gençler de örgü örüyor ve daha çok soft pastel renkler, ne bileyim o renkler de olsa ama renk skalası daha geniş olsa. Sadece bu çorap ipi için geçerli değil. Kazak ipleri, atkı bere ipleri 2020'deyiz. Bu renklerin değişmesi gerekiyor bence. Daha çok renk oluşturulmalı. Catania'nın mesela 100'den fazla renk seçeneği var. O yüzden amigurumi'de çok fazla tercih edilen bir ip. Yani keşke diğer markalarda örnek alsa ve renk skalasını Shenmue gibi genişletse diyorum. Bu ipin de dediğim gibi yapısı diğer markalarla aynı olmasına rağmen öyle bir deseni var ki yani yapımının çok zor olduğunu düşünmüyorum. Firmalar bence bunu rahatlıkla yapabilirler. Ama nedense tercih edilmiyor. Sadece çizgili desenler, hafif renk geçişleri falan kullanılıyor. Kullanılan desenler hep birbirinin aynısı. Markalar hep birbirinin aynısını yapıyor. Fakat bahsettiğim marka sürekli tasarımcılarla birlikte çalışarak farklı farklı kitlelere hitap edecek ipler üretiyor. Bu konuda çok başarılı buluyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Her neyse ipimizin içeriği %75 yün, %25 akrilik, premium akrilik. Yün içeriği Virgin Wool olarak geçen bir içerik, yün içeriği. Yani bakire yünü olarak Türkçe'ye çevirebilirim.
Sanırım o yüzden ki, yani tam olarak nasıl bir içerik bilmiyorum ama diğer markalardan bir tık daha yumuşak diyebilirim. Yani biraz daha kokusuz ve biraz daha yumuşak, ama çok böyle büyük bir farkı var mı derseniz çok büyük bir farkı yok kesinlikle. Dediğim gibi renk geçişi ve deseni bizi cezbeden tarafı. İpler hakkında bilgileri verdim. Nasıl alışveriş yapacağınızı anlattım. Daha detaylı bilgileri açıklamalar kutusuna da ekleyeceğim. Başka değinmediğim bir konu var mı diye düşünüyorum şu an. Wool and the Gang ekibine buradan çok teşekkür ediyorum. Altyazı, İngilizce altyazı da ekleyeceğim. Umarım beni anlarlar. Hem çok yenilikçiler, hem müşterilerine değer veriyorlar. Sosyal medyayı çok iyi yönetiyorlar. Umarım başka markalara da örnek olurlar diyorum. Paket açılımına geçmeden önce şuna da değinmek istiyorum. Bu videolar sayesinde 5 şişte çorap örmeyi detaylıca öğreneceğiz. Daha önceki videolarımda misinalı şişte çorap örmüştük. Bu videolarda 5 şişte çorap öreceğiz. İlla aynı marka ipe sahip olmanız gerekmiyor. Daha önce belirttiğim alternatif markalarla başlayabilirsiniz. Dediğim gibi doku ve kalınlık tamamen aynı. O markalardan birinden ip alarak benimle aynı kalınlıkta şiş kullanarak 5 şişte çorap örmeyi rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ekrana çorabın fotoğrafını bırakıyorum. Lastik kısmı, topuk kısmı ve ayak ucu açık pembe renkle örüldü. Alternatif muadil bir iple de örebilirsiniz. Geri kalan diğer kısımda mavi renk ip kullanıldı. Arada da işte pembe bulutlar var. Tabii tek renkli bir ip kullanacaksanız aradaki o bulut desenlerini yapamayacaksınız. Çünkü ip kendinden geçişli olduğu için burayı anlatmam mümkün değil. O yüzden lastik, topuk ve ayak ucuna pembe renk, geri kalan kısma da mavi renk ip kullanarak bu çorabın benzerini örebilirsiniz. Bu da bir tavsiye olarak aklınızda bulunsun. Lafı çok fazla uzatmadan sizi paket açılımıyla baş başa bırakacağım. Şimdilik hoşça kalın.